Merhabalar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Memlekette neler oluyor? En başta biliyorsunuz bu zirve yüzünden ortalık karışık. Ankara'dakiler ev hapsi yaşıyor. Çünkü trafik ve sokağa çıkamıyorlar. İkincisi İmamoğlu bugün mahkeme salonundan kovuldu hakim tarafından. Hakimin sözleri gerçekten can alıcıydı. Hemen kısaca bunu vereceğim. Zaten videosu yok, içeriden görüntü alınamıyor. Hakim İmamoğlu'na şöyle demiş. Sen buraya yargılamaya değil, yargılanmaya geldin. Ve hakimin bu cümlesinden sonra efendim konuşmalar kapatılıyor, basın kapatılıyor, kayıt kapatılıyor ve salondan Ekrem İmamoğlu'nun çıkarıldığı söyleniyor. Bilmiyorum ne olacak. Şimdi bunlar ciddi sıcak son gelişmeler. Peki NATO zirvesi devam ederken Trump'ın kızı durur mu? Trump'ın kızı artık her şeyi bıraktı. Önce kuru fasulye pilav yaptım babama diyordu. Kesin bana gelecek konuştuk diyordu. Şimdi vicdanlara oynuyor. Ama artık bu ruhi sıkıntı boyutunu çok aşmış durumda arkadaşlar. Buradaki olay ruhi sıkıntıyı geçti. Bir sürü insanı şey altında, zan altında bırakma boyutuna geldi. Öyle bir iddiası var ki akıllara durgunluk veriyor. Şimdi aklını bu kadar yitirmesinde belki yaşadığı bu travmanın neden olmuş olabileceğini düşünmek de çok saçma olmayabilir. Ama şu iddiaları bir dinleyin gerçekten. Netler biliyor musun? Eğer bana sahip çıkmadan, görüşmeden gidersen tüm dünya sana saygınlığını yitirirsin. Ama dediğim Trump Türkiye'yi güllük gülistanlık söyleyebiliyor. Ben burada çile çekiyorum. Onurumu, şerefimi rezil ettiler. Beni kerhaneye satmaya kalktı. Aile bildiğim insanlar. Beni öldürmeye kalktı. Baba dedim sana, baba dedim. Seni canla başla bekledim ya. Herkes duysun. Ben öz ve öz onun kızıyım. Sayın Trump, babacığım dedim sana. Babam dedim. Ben çocukken buraya verilmişim. Benim ne suçum var? Benim ne suçum var? Danışmanım diye arattığın kişi benim onurumla oynadı ya. Yok babanız görüşecek, yok babanız şöyle diyor, yok babanız şunu diyor. Yazdığı mesajda babam. Muhtemelen işletmişler. Trump'ın danışmanıyım diye biri ararsa bu kadını işletmiştir tabii ki. Hala sosyal medyada işletenler var. Ben de senin kızın falan diye çıkan. Şimdi burada bakın bir şeyden bahsediyor. Genel eve satıldığını hem de akrabaları tarafından işte dayak yediğini, ölümle tehdit edildiğini falan söylüyor. Belki bu kadının bu kadar ciddi ruhi sıkıntısında bu yaşadıkları gerçektir de bunların payı vardır. Bilemezsiniz. Ama neden bu kadını saldınız ortalara da böyle iddialarla dolaştırıyorsunuz? Bu işin tedavisi yok mu? Hani zararsız deli bir de komik medya malzemesi diye böyle mi olacak? Ya kendine zarar verirse? Çünkü artık o raddeye gelmiş kendine zarar vereceğini iddia ediyor. Sana sıcaklık duydum ya, işte belgeleri. İşte belgeleri göster. Böyle baba olur mu, bir evladını yalvarıyor gözyaşlarıyla sana. Sahip çık diye yalvarıyor ya. Bu kadar mı kötü sahip çıkmak? Karşına alıp konuşmak der artık ya. Gel oturduğum yere bak, yollar düz mü, eğri mi? Yapılmış mı? Senin geçtiğin yollar düzeltildi. Senin oturduğun yerler düzeltildi. Gel bak neyle yerde yaşıyorum. Yeter artık, yoruldum artık. Buradan her şeyi tek tek anlatacağım. Herkes bilsin, dünya bilsin kimin ne olduğunu. Bir kızına sahip çıkamayan devlet başkanı olmaz. Yargı var, ne bir şey var burada. İstediğimi yiyemiyorum, istediğimi giyemiyorum. Üstümü yaktım, bacağım göbeğim yandı. Ona bile hastanede baktıramadım, doktor bulamadım. Ay hakikaten yazık. Bundan sonra beni görmeyeceksiniz ben neler yapacağım falan diyor artık oraya da vermiyorum. Yani Trump resmen parasızlığından dolayı, istediğini giyip yemediğinden dolayı, mahallesinin sokağındaki yolların bozukluğundan dolayı falan suçluyor. Böyle bir şey olacak gibi değil. Allah şifasını versin diyelim, ne diyelim yani. Kuru fasulye pilav yapmış bekliyordu. Ve anladığım kadarıyla birileri de Trump'ın danışmanıyız diye Necla'yı işletiyor. Bu arada Onur Hanım, din, 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 din. Hoş geldiniz Onur Hanım, Onur Kınacı Hanım buradalar. Din, din, din.
Dın 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 dın. Hülya Özdar. Dam 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 dam. Hoş geldiniz efendim. Falan. Böyle. Onur'a özellikle yaptım bunu. Çünkü sabah ondan beri beni arayıp hadi yayın aç, yayın yapıyoruz, yayındır falan. Sağ olsun motivasyonuyla biz de fırladık yayın yapıyoruz. Şimdi çok acayip bir şey göstereceğim. Magazin, onun poposu, bunun selüliti, bunun zayıflamış hali, denize kim düşmüş, kimin karpuzu denize değmiş, karpuzunun kaç kanadı var falan bunları artık sıkıldım. Bir tek üzüldüğüm şey bu aralar Türkan Şoray gibi bir kadının artık 80 yaşını geçmiş bir kadının. Ulan bikininin resmine basmak haddinize mi ya? Şimdi bak Ajda gösteriyor ve göstermek istiyor ve açıyor. Bas. Türkan Şoray gibi Türkan Şoray kanunları adı altında yaşamış ve denize girmek için tekne kadar özel bir yeri tercih etmiş. Gidip de Türkbükü'nün ortasındaki sahilden girmiyor. Sen bu kadını 80'i geçmiş kadın. Bikinili çeker misin ya? Özellikle yayınlamıyorum. Niye yayınlarsın ya? Bu kadın bizim gözümüzde kraliçe. Türkan Şoray'ın kanunları ve itibarı var. Bak özel hayatında ne yaparsa yapsın ki hiçbir şey duymadık. Çünkü o zaman paparazzi ve sosyal medya yoktu. Türkan Şoray diye bir kavram var. Bir zarafet var. Sen bu kadını 80'inden sonra mayosuyla niye düşürüyorsun kardeşim magazinlere? Ya açanlar var gidip onları yakalasanıza bayılırlar ya. Ne biçim çıkmışım diye. Açlıktan ölüp zayıflayıp orasını burasını açıp suda olmadık gösteri yapanlar, su balesinde çevirenler var yaz tatilini. Gidip onların kıçını başını çeksenize. Yani Türkan Şoray'ı da size yedirtmeyiz kardeş. 85 yaşındaki kadının fotoğrafını oraya koymak sapıklıktır artık ya. Sapıklık bak. Etiksizliği de geçmişim. Sapıklıktır. Başınız göğe mi erdi? Haber mi atlattınız? Millet görünce ne oldu? O falan mı dedi? Yoksa şöyle mi dedik? Aynı hale gelmiş. 80 yaşına geçmiş bir kadının bikininin halini görüp aynı hale gelmiş desek ne olur demesek ne olur? Niye insanları itibarsızlaştırıyorsunuz? Eğer bir gün Türkan Şoray Türkbükü'nün göbeğinde ya da Alaçatı'nın en popüler plajında bikiniyle koşarak denize girerse onu çekin. Kaşınıyordur, istiyordur. Kadın tekneden imtinayla denize giriyor ya. Hayatı bari son günlerinde insanları Allah korusun uzun uzun yaşasın da 80'inden sonra rezil etmeyin. Açanları çekin. Ayıp ya. Şimdi başka bir ayıp getireceğim ekranlara fakat ben buradaki kadının tepkisini anlayamadım arkadaş. Siz anladıysanız bana çözün. Yer Kartal'da bir alışveriş merkezi. Olay ne diyeceksiniz? Olay cinsel ilişkide bulunan bir kadın ve bir erkeği arabanın içinde başka bir kadın aracına binmek üzere olan bir kadın basıyor. Basarsın. Hiç hoş değil. Yasak. Ahlaka gayrimugayir. Amerika'da bile indecent exposure diye tutuklarlar seni. Gerçekten tutuklanılması bir davranış. Topluma açık yerlerde böyle bir şey olmaması gerekiyor falan filan. Anladık onu. Polisi araman gerekir mi? Bence kesinlikle. Ara polisi, plakayı da ver. Fotoğrafı da çek. Çünkü topluma açık yerde yapıyor. Aa burada bunlar oluyor de. Ama sus. Sen cinsel ilişkide bulunan insanların arasına dalıp sanki kendi kocanmış gibi ki değil ha. Tesadüfen orada rastladığı X bir kişi. Niye böyle çıldırıyorsun? Hayır ben kadın için korktum. Adam o gazla ve testosteron hormonuyla kadına bir döver, bir söver, bir şey yapar. Geri dönüşü olmaz. Milletin cinsel ilişkisini tamam polise yolla sus. Abi ortalık yıkıldı ya bak. Polis gelecek. Otoparkta arabanın içinde var ya. Geri zekalı mısın sen? Ne eşyasından bahsediyorsun? Kadını s***sın resmen. Terbiyesiz ne ayıbı be? Videolar var, kameralar var. Yapıyorsun işte. Önünü kapatıyorsun. Terbiyesiz adam. Ne yapıyorsun be? Ya ayıp. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ya bayağı. Yer mi bitti? Polis gelecek. Ne yapıyorsun sen? Polis gelecek. Polis gelecek. İn aşağı. İn polis gelecek. Sana dedim ki. Hayır polis gelecek. Bayağı bırak. İn aşağı. İn aşağı.
Terbiyesiz. Burayı ne sandınız lan siz? Ne sandın burayı? Sen burayı ne sandın? Otelden çıktım. Terbiyesiz. Duracaksın burada. Taşıyamadım Polis ben. gelecek. Taşıyamadım. Arabada videosu var. Cam bir de kapıyı açmış yapıyorlar. Terbiyesiz. Gel buraya. Şimdi bunlar hakikaten terbiyesiz ve bu hakikaten suç. Esra Uzunkaya Allah canını almasın tırnak içinde. Kıskanmış yazmış ya. Hayır, bu kadın delicesine sanki kendi kocasıymış veya cinayete tanık olmuş gibi davranmasını anlamıyorum ben. Adam manyaktır, çıkarır bir şey yapar sana yani. Zaten çıkarmış da bir şey yapar yani. Vurur sana mesela, hani korkmuyor musun bir adam? Adamın o anki testosteron seviyesini ve erkeklerin bu testosteronla aynı zamanda ne kadar agresifleştiklerini bilmiyor musun? Yoksa unuttun mu? Yoksa hiç mi yaşamadın da böyle delirdin orada? Abi çek fotoğrafını, al plakayı, ara polisi. Sonuçta 5 adam doğranmıyor orada yani. Hani neye engel oldun? Tamam, kötü bir şeye engel oldun diyelim. Hani toplumun önünde yapılan bir şey. Aslında iyi bir şey olarak da bu farz ediliyor biliyorsunuz. Çünkü böyle dünyaya geliyoruz. Hani sağlıklı da farz ediliyor bu. Ama yapılan yer sağlıksız ve ahlaka gayrı mugayyer. Bunda okeyiz. Ama çıldırıklamaya gerek var mı ya? Yani adam zaten silahını çıkarmış, her şeyi yapabilir yani, tehlikeli. Sen orada niçin bu kadar kudurup arabaya kadar gidip adam, vallahi pes diyorum yani. Hani çek abicim, ver polisle yesin cezasını. Yaptın da ne oldu bu kadar tantanayı? Korna çal, senin orada olduğunu anlasınlar, yapmasınlar. Devam etmesinler, boz işlerini. Anladık, devam etsinler istemiyorsun. Ama kendini öldürttüreceksin millete yani. Olacak iş değil. Allah esirgemiş seni de diye düşünüyorum ben burada. Suçlar cezasını çeksin. Bunu da buradan bildireyim. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Temmuz sıcakları tövbe ya, bitmiyordu. Şimdi Sultanbeyli'ye götüreceğim sizi. Trafik kavgalarına çok alışkınız değil mi? Evet. Deli gibi dil çıkarıp, deve gibi tükürüp, dilini sallayıp, trafik kavgasında el kol hareketi yapılabiliyor. Ayıp el kol hareketleri. Ayıpçı laflar söylenebiliyor. Olabiliyor. İnsan kendini kaybediyor. Cinsel organ gösterilir mi arkadaş? Hem de bütün trafiğe. Ne oluyor size? Ne oluyor? Neyiniz var? Bir şeyiniz mi fazla geliyor, bir şeyiniz mi eksik geliyor? Hani yedikleriniz mi fazla geliyor, yoksa vücutta bir eksiklik var? Nedir yani bu? Arkadaş, olacak iş değil. Sultanbeyli'ye götürüyorum sizi şimdi. Bu arkadaşımız da trafikte kavga etti. Arabanın önce camına yapışıp yalıyor. Daha sonra da cinsel organını bütün Sultanbeyli ana caddesine sergiliyor. Hayırlara gelsin. Bu mutluluğu Buyurun. Arkadaşın zaten yüzü gözü ifadesi. Burada çıldırdıktan sonra yaptığı harekete bakın şimdi. Açtı ve gösteriyor herkese. Yola. Görüyorsunuz değil mi efendim? Bir daha izleyelim. Sultan Bey'le, yani bu tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Bu olduktan sonra da ona gak diyene bunu yapıyor. Yani az önceki bacıma sesleniyorum. Ya bu arkadaş gibi birine rastlasaydın sen o AVM'nin otoparkında bu kadar olay çıkarırken? Ya guk diyemezdin. Bir de herkes delirdi canım. Temmuz sıcakları bir yana, millet açlıktan delirdi yani. Bak, ekonominin kötüye gitmesi. Ne yapıyorsun Gülay abla? Hepsi yayına geliyor sesi. Ekonominin kötüye gitmesi şöyle bir şey yapar insanda. Kaybedecek şeyi olmayan insanlar tutar arkadaş ve dümdüz yürür artık, biliyor musun? Membeden neyi kaybedeceğiz? Para yok, kira ödeyemeyeceğiz. Ev yok, ekselans. 22 liraya bir daha adını zikretmem. 22 lira ne? 22 lirayı artık görmüyoruz bile. Ne alabiliyoruz mesela? Sakız mı? Bir daha öyle yok. Ekselansa yakışan bir miktar değil bu. Bana da bak ha. Şu an konsa çıkmışım. Adamcağız tek bana şurada hediye veren, bir de ben miktarı beğenmiyorum. Yani kaybedecek şey olmayan insanlar son derece ahlaksız olurlar. Bunu unutmayarak artık insanların da kaybedecek şeyinin ahlak, aile,
para pul, ev bark, iş ne kadar az olduğunu düşünürseniz çok tehlikeliyiz. Çok tehlikeliyiz, haberiniz olsun ona göre. Şimdi efendim bir de cici kocalar var, nonnik kocalar var, karılarını seyahate götüren tatlışko kocalar var. Bu da esprili. Karısını almış Antalya'da böyle her şeyi ye yapıştır, bir tatil köyleri var ya, böyle berbat havuzları var, dev dev. Bir havuzdan diğerine giderken mahvoluyorsun. Açık büfeden masana gelirken çayın soğuyor. Masandan kalkıyorsun, kısır doldurmaya giderken işte tabağını kaldırıyorlar. Yemek bitiyor. Odana gitmek istiyorsun. 3 gün yürüyorsun. Hani öyle tatil köyleri var ya arkadaşlar. Vay Onur, sen buraya gel, alnıma yapıştır o parayı ya. Oralardan atma. Borcumuz var sana, oradan düşeydin. Onur direkt buradan para yapıştırıyor. Borcumdan düşseydin şöyle eksi 109,99. Onur'a borcum var feci halde. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Adam gitmiş tatile. Son kuruşuna kadar da herhalde böyle televizyonlarda bilmem ne turla tatilin coşkusuna varın. Fıskiyelerden kayın, hoplayın zıplayın. İmajına kapılmış, karısını götürmüş, sonra pişmana bağlamış. Buyurun. Babamı tatile getirdim. 3 aylık maaşımı 3 günlük tatile verdim. Yeter ki kelebeğim mutlu olsun. Eltisine, görümcesine, konusuna, komşusuna selfie atsın, şipşak atsın, hikaye paylaşsın. Değilse bir kış boyu burnumuzdan getirdi. Ben makarna yerim, patates yerim. 9 ay boyunca yine dayanırım ama yeter ki kelebeğim mutlu olsun. Sen benim gibi kocayı bok bulun. Sen benim gibi kocayı bok bulun diye de bu durumu noktalıyor. Buna kepçeyle verip sapıyla çıkarmak deniyor. Bu arada kelebeğim mutlu olsun diyen abimiz acayip, bak şuradan filtrenin gözüne vurmuş. Bu işlerde uzman bak. Bu kadar kırsal olduğunu da düşünmüyorum. Fırlama belli ki. Kelebeğim mutlu olsun, sen benim gibi kocayı bok bulun. Ben patates makarnayla idare ederim. Sen yeter ki diyor görümceye, eltiye selfie at, şipşak at. Bence güzel bir espri olmuş. Hakikaten Alaçatı'ya zaten ben Temmuz, Ağustos, Haziran falan hiç inmiyorum ama Alaçatı dedim, köyün içine inmiyorum. Köyün içine tabii kendini övmüş canım. Hani bakın ben karımı ne güzel gezdiriyorum yani. Bir şey daha söyleyeceğim. Ha, eczacı ve krem mi çıkarıyor? O da belli zaten. Baksana. Bebek poposu gibi yapmış suratını filtreyle. Niye kelli felli bir adam suratına bu kadar filtre yapar, onu da anlamıyorum zaten. Şimdi çok teşekkür ederim mesajcığım. Şimdi neden kalabalığa gitmiyorum? Millette bir fotoğraf çekilme merakı var. Şurada bana deseniz ki yanına geleceğim, fotoğraf çektireceğim. Ağzımı sileceğim yemeğin ortasında. Kalkacağım, üstümü düzelteceğim. Sana sarılacağım. Saçımı düzelteceğim. Oldu mu diyeceğim. Oldu mu diye. Garsonu çağır. Dikine tut. Havadan çek. Alttan çekme. Heh. Oğlum benim 20 dakikamı yedin ya. Benim kalamarım soğudu. Anlatabiliyor muyum? Ben orada eğleniyorum, gülüyorum, espri yapıyorum. 40 yıldır bir yere çıkmışım. Benim yemeğimin ortasında beni sen ayardan çıkardın. Beni sen muhabbetten kopardın. Yani yok, gelen hayranları demiyorum. Yani yanımdaki arkadaşım, hadi bir fotoğraf çektirelim. Oldu abi. Ay ben iyi çıkmamışım. Senin de gözün kapalı. Abi çıksın. Benim gözüm kapalı çıksın. Gözünü seveyim. Gel, gözüm kapalı. Hayır lütfen aç gözlerini. Garson bey, yukarıdan yukarıdan. Yukarıdan çek. Ay buradan şişman çıkıyor. Bir de şu taraftan çeksene. Eline çek, eline. Panorama böyle. Hepimizi çek, hepimizi. Tamam, şimdi oldu. Bir de en öne çıkmak için ben. Arkadaş, pişman oluyorum gittiğime, gideceğime. Anı yaşa, tamam mı? Kim zaten 5000 kere dönüp de geri resimlere bakıyor Allah'ını severseniz. Bir de birileri var, onlar artık katalog çekimi yapar gibi ya zavallı kocasının, nişanlısının, sevgilisini ya da kız arkadaşını esir alıyor. Ya da kendileri. Bugün bir arkadaşımı gördük, bekar kız. Güzelceydi. 38, 39, 40 yaşında olmuştur o, 40 olmuştur. Güzel, fena değil. Instagram'ının reklamını vermiş arkadaş. Medyacı değilsin. Türkiye güzeli değilsin. Manken, oyuncu, bilmem neci değilsin. Bir kadın Instagram'ını, bak şirket hesabı değil. Niye reklam çıkar ve altında resimler verir? Ne yapıyorsun?
Anlatabiliyor muyum? Ne yapıyorsun? Neden? Neden bir insan özel Instagram'da, yani para kazanıyorsan çık tabii, istersen uç. Ekmeğindir, karışamayız. Bir insan Instagram'ına arkadaş neden bunu yapıyorsun? Reklam çıkıyorsun. Ben onu hiç anlamam. Allah hayırlara getirsin. Ben o kadar çok fotoğraf çeken biri değilim. Hatta Instagram boşa gidiyor bu yüzden. En çok duyduğum aç gözlerini, değil mi? Aynen. Yok canım, siz resim çektirin. Ben masada beni rahatsız edenlere diyorum. Kendi, hadi şimdi bir daha çekinelim. Gülay abla kapı açıldı. Heh. Kediler kaçacak diye ödüm kopuyor. Şimdi gelelim bir başka konuya. Deniz Göktaş'a gelelim. Deniz Göktaş içeriden mektup yayınladı efendim. Ben önemsiyorum bu çocuğu. Çünkü hani kimse politika hakkında konuşmazken sanki canı hapis yatmak istiyormuşçasına yaptı o Ölü Deniz'i. Biliyorsun memleketin konjonktürünü. Bildiğin, yani hapis yatacağını da biliyordu bence. Zaten geldi, teslim oldu. O ters kelepçeye, ilk ben o ters kelepçeye o gün verdik ya, hemen bir saat sonra. Şu lafı etmiştim, hatırladınız mı? Ha demiştim, kelepçeyi bu şekilde ters takıp şovunu yaptıklarına göre demiştim, tutuklanacak kesin. Bu işin sonu bura demiştim. Ve aynen öyle oldu. 4 kere arkadan çekmişler. Önden ters kelepçelerlerken yüzünde gülümseme olduğu için öndeki resmi kullanmamış emniyet tevatüre göre. Arkadan kelepçe resmini kullanmış, videosunu basına dağıtmak için. Onu da böyle 4 kere çekip yapmışlar. Şimdi onu verdik zaten, ilk gün vermiştim. Onu geçelim. Mektubundan bahsetmek istiyorum. Bakalım neler demiş. Şu espriyi patlattı. Burada kafa, bu oyununda bu görseldeki kafa şu anda Kadıköy'de sık gittiği bir kafede duruyor. Orada onun yeriymiş gibi koymuşlar. O kafede duruyor. Dekor olarak duruyor. Şimdi Deniz Göktaş neler demiş? Onları bir vereceğim. Bildiğiniz gibi kendi isteğimle dönüp teslim olmama rağmen ters kelepçe yapmak istediler. Rızam olmadığını söyledim. Zor kullanarak yaptılar. Şanlı direnişim yaklaşık 4 saniye sürdü. Yani gülmemek elde değil. Şanlı direniş diyor 4 saniye. Polisler 2 katım, ne yapayım? Sonra emniyetten birisi ya aslında sosyal medyaya içerik üretmek için demiş olmalı ki restoranda tam yemek yiyecekken arkadaşlar bir saniye bozmayın deyip masanın fotoğrafını çeken influencer tatsızlığında ters kelepçeli videolarım çekildi. Önden, arkadan, yandan hepsinde bir şekilde kameramanı bulup sırıttığım için uzak arka açıyı yayınlayabilmişler. İşte anlattığım şeyi diyor. Yüzünün gözüktüğü yerlerde sırıttığı için acıklı olsun diye arkadan çekmişler diyor. Cezaevindeki yemekler ODTÜ yemekhanesiyle aynı. Dışarıdayken günde 1,5 öğün yiyordum. Burada 3 öğün yiyorum. Yani Fatih Altaylı gibi değilsin yani. O zayıflayıp çıkmıştı. Bakalım sen nasıl çıkacaksın. Diş fırçalama işini de günde 2'ye çıkardım. Vakit geçsin diye. Duş alma işin ne oldu? Ayda bir yapıyorum diyordun ya. Bir de yağcılık gibi olacak ama TRT2 çok iyiymiş. Harbiden iyidir TRT2. Yıllardır iyidir. Sen gençsin bilmezsin. Daha da iyiydi. Şimdi kötü. Yani daha da iyiydi. TRT2 muhteşemdi. Yıllar sonra televizyon izliyorum ve Alaturka tuvalet kullanıyorum. Yapıcı bir eleştiri. Vatan Emniyet Binası dökülüyor. Çalışanlar sıcaktan baygınlık geçiriyor. Osmanlı'dan kalma klimalar var ve onlar bile çalıştırılmıyor. Bari bir klima alın. Onu şey yapıyorlar. Sana söyleyeyim, sen al çıkınca. Çünkü parası olan bir takım sanatçılar, insanlar, iş adamları böyle yerlere klima bağışlayabiliyor. Yani emniyete, karakola, buradaki mesela Alaçatı Karakolu'ndaki klimalar ve polis dinlenme odası bir iş adamın bağışlarıyla yapıldı. Yani sen gidip oraya klima alabilirsin. Niye alayım? Bana ters kelepçe yaptılar diyorsan da haksız değilsin. Şimdi bir zamanlar Anadolu'da kurmaca değil belgeselmiş. Bütün diyaloglar ve karakterler birebir gerçekmiş hapishanede diyor. Yani esprili bundan vazgeçmiyor. Bir saniye efendim. Hep üstüme sigara böyle yedim, peynir kaçtı boğazıma. Uçağa binmeden önce internetteki son dakikalarımda gördüğüm son şey ailesinin gözüne girmek için kendini yakıyor, yazık tarzı yüzeysel psikolojik analizlerdi.
Ya çocuk dalga geçiyor. Benim babam diyor aktivist. Bu diyor gezi olaylarında bile en ön sırada görmeseler merak edip arıyorlardı. O yüzden millet de ciddiye alıyor. Zeka düzeyine bak. Yani çocuğum hapse girmedi diye üzülecek hali mi var? Annemin Airbnb'de biblo kırdığı için anıt yakması ve babamın gerçekten iyi bir babası olması dışında bütün anlattıklarım kurmacadır diyor. Evet, bunları da anlatmıştı ailesiyle ilgili. Airbnb kaçta tuttum, böyle bir seramikçinin eviymiş. Annem bibloyu kırdı, mahvoldu falan. Bir de bu hapis işini anlattı. Ailem üzüldü giremediğime. Gezi olaylarında arkada kaldım diye kızdılar diye. Tabii ki alay. Şaka yazabilmek için uydurduğum hayali çatışmalardır. Kişi ve kurumlar gerçek değildir. Mizahi bir yaklaşımdır. Gencecik insanlar üniversiteleri korumak için birçok konuda aynı düşünmedikleri belediye başkanlarına haksızlık yapıldı diye bla 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 demiş. İşin en esprili yanları buydu. Ben de Deniz'e üzülüyorum. Deniz'e üzülme, kendine üzül. Çünkü bir komedyenin hapse atıldığı bir ülkedesin. Bugün Türkiye'den sorumlu NATO sekreteri bu soruyu taşıdı gündeme. Türkiye'de dedi neden bir komedyen şu anda hapiste? Buna kim cevap verecek mi? Ne diyecek? Veya her zamanki gibi sana ne mi diyeceğiz? Öyle diyoruz genelde çünkü. Bilemiyorum ama göreceğiz. Bir parantez içi bilgi de Emine Erdoğan elini Macron'a öptürmedi. Fransız erkekleri el öpmeleriyle ünlüdür biliyorsunuz. Frenchmen are glad to die for love. Değil mi? Böyle ellerinden öptüler. Emine Erdoğan elini çekti ama Emine Hanım yanlış anladı herhalde. O kadar da küçük değilsin benden. Karın hepimizin anası yaşında. Ne oluyor, sen kimsin de elimi öpüyorsun evladım zannetmiş olabilir diye düşünüyorum. Yok, şaka bir yana öptürmek istememiş olabilir. Yani kendi tercih, bence gayet medeni bir hareket. Herkes de elini öptürmek zorunda değil. Şöyle ki, ama ben diplomasinin en üst düzeyinde el öpmeye izin vermemek olur mu bilemeyeceğim. Fakat şunu yaşamıştım yine diplomatik bir toplantıda. Bir Japon beyin elini sıkmak için elimi uzattım. Adam Japon. Direkt karısı yanıma geldi. Elini uzattı. Karısı elimi sıktı. Adam bir adım geri çekildi. Ne oluyor dedi. Dedi ki bizde dedi erkekler kadınlarla el sıkışmıyor. Yani Japon'un da bu şekilde bir şeyi varmış. Muhafazakarı varmış yani. Adam elini sıkmadı. Karısı geldi sıktı. Eşim el sıkmaz. Kadın erkek el sıkışmıyor bizde dedi. Bak sen. Japon mesela. Yani onlar yapınca tarz oluyor. Biz çok da moderndiler yani. Hani hiçbirinde şey yoktu. Terlik, takunya, tekke veya ne bileyim tesettür yoktu. Bildiğin Japondu. Onlar yapınca tarz, biz yapınca bilmiyorum. Yani diplomasinin en üst düzeyinde bu ne kadar geçerli. Her bize bir şey yapmak. Ruslar dudaktan öpüşüyor diye. Rus başbakanı beni dudağımdan mı öpsün şimdi yani? Ruslar erkek erkeğe de dudaktan öpüşüyor ayrıca. Gelip öyle diye yumulsunlar mı yani herkese? NATO'da. Gel lan buraya. Diye yapışsın mı yani her bir devlet başkanına? Gerçekten dudaktan erkek erkeğe öpüşüyorlar. Ha, şaka değil. Çok samimi olduklarına. Tamam, o ne diyeceksin o zaman? Diplomaside bu kurallar gelir. O zaman abicim monarşide de İngiltere Kraliçesi'nin önünde yok 45 derece eğil, yok 30 derece bilmem ne pozisyonunu al falan gibi şeyler yapmayın, eğilmeyin artık. Geçin bu reveransları. Reverans işini bir kenara koyun abi. Millet aslan gibi el sıkışsın şöyle. Geçsin gitsin. Bu arada el sıkışmayı öğretin. Hayatta bir kere bir konuk geldi bana. İnsan ilişkileri anlatacak. Sosyolog, psikolog falan. Kadın bir de yani. Zaten erkek öyle yapmaz. Elimi sıkacak bak. Şöyle sıkıyor. Enchanté dedim kadına bak. Fransızca. Enchanté dedim. Kadın böyle baktı, bu kadın bana ne diyor diye. Hanımefendiciğim dedim. İnsan ilişkisi anlatacaksınız. El sıkışmaktan acizsiniz dedim. Şöyle avucunuzu bir açın, siz şöyle bir elimi kavrasanız da benim dedim. El sıkıştım. Zaten ben elde sıkışmak istemiyorum. Eğer kraliyet ailesine mensup değilsem veya ne bileyim resmi kıtayı selamlamıyorsam, gidip devlet başkanının elini sıkmak zorunda değilsem. Mikrop yuvası, ne sıkacağım senin terli elini yani. Ne haber falan de geç. Emin oldum kardeş de. Ne el sıkış, yağlı yağlı öpüş.
Şu koronanın tek öğrettiği şey birbirimizi mıncıklamamak oldu. Bunun için en azından bu dersi çıkaralım da kötü şeyden iyi bir tek şey çıkmış olsun. Ben çünkü çok dokunmatik biri değilim zaten. İyi ki de değilim. Mıncık mıncık makarna, o ne öyle. El sıkışmak da pis bir şeyle yaz günü. Ama sıkışacaksan sıkış abi, el sıkış ya. Anşante. Garip kadın bana elin ucunu veriyor. Lütfettin. Bayılıyordum senin eline. Dedim ki siz dedim bu şekilde bir açılışta bana insan ilişkilerimi anlatacaksınız dedim. Bak hayatta ilk kez konuk kabul etmeyişimdir. Evet dedi, ne oldu dedim. Ben konuksuz devam etmeye karar verdim. Yorduk sizi dedim kadına. Bu reklam arasında oluyor. Reklam arasında konu arıyorsun, mikrofon takıyorsun, oturtturuyorsun ya, o arada oluyor. Yapamayacağım ben sizinle röportaj dedim. Kadın beni öyle bir soğuttu ki kapandım yani, şalterlerim indi. Ben ona akıl soramazdım o dakikadan sonra. Sıkmaya bile bilmeyene akıl soramazdım yani. Nasıl falan diyemezdim. Evet efendim. Şimdi başka neler var, size neler pişirmişim. Ha, bu arada bu Deniz'in Rasim Ozan Kütahyalı'yla mesajlaşmaları ortaya çıktı. Son derece dobra buldum. 4 sene önce falan bu mesajlaşmalar. Ne gariptir ki şu anda ikisi eş zamanlı hapiste. Çok enteresan değil mi arkadaşlar? Eş zamanlı hapiste olmaları. Mesajları ortaya çıkıyor. Bir dakika hemen göstereceğim size. Köpekler yine az, umarım sesleri gelmiyordur. Ve işin ilginç tarafı iki ayrı, iki farklı görüş, iki farklı duruş, iki farklı hayata bakış ama ikisi de aynı anda hapiste yatış. Yani baskın yapan kadın yayın yapacak. Evet ya, ben anlamadım ne yapıyor baskın yapan kadın. Baskın yapan kadın artık her şeyi göze almış. Gözü kararmış, dönmüş. Evet, bir saniyenizi bekletiyorum. Burada bu yazışma önemliydi benim için. Bir de hazırlamıştım üşenmeyip. Bir de CapCut. Bir dakika şurada. Burada efendim Rasim Ozan Kütahyalı'yla Deniz'in yazışması burada tam olarak da. Abicim ne yaparsan yap seni sevmiyorum diyor adam. Açık açık söylüyor. Rasim Ozan Kütahyalı'yı sevmediğini söyle. Abi diyor seni sevmiyorum ben ya diyor. Enteresan değil mi? Hani ben, o da diyor ki ben diyor seni seviyorum, çok gülüyorum diyor. Rasim de bu durumu gayet rahat karşılıyor. Ben diyor seni seviyorum, her zaman çok da gülüyorum diyor. Bakın okuyayım. Çok zeki ve hakiki bir komedyen bu Deniz Göktaş diyor Rasim Özden, ki biliyorsunuz 3 kişi hakkında falan iyi konuşur. Videolarını izledim, böyle özgürlükçü muhalif kimseyi görmedim. Bizi yerin dibine soktun, mizahla paramparça ettin, mahvettin ama yeter ki tek bir tenkitle sizi bloklayan şu sol görünümlü faşizme karşı da uyanık olun diyor. Rasim Ozan böyle bir şey yazıyor. Abi Deniz'de hiç üşenmiyor, çünkü etiketliyor Deniz Göktaş'ı. Abi ben seni hiç sevmiyorum. Senin tarafından övülmekte günümü mahvetti. Bak sen ya. Bayağı paşe. Anarşist ruhlu. Bayağı arıza. Yeniden lanet olsun böyle düzene diyor. Oğlum vallahi sana Deniz gezmiş reenkarne falan mı oldu yani? Bu kadar ciddi ve iddialı. Bu kadar hani, biliyorsun Deniz Gezmiş de kendi taburesini ayağıyla vurmuştu. İdam edilirken. Hani bu kadar ayağıyla gidip de kaşına kaşına ne olur beni abi tutuklayın. Bak bu kadar yaptım, tutuklamadınız, dozunu abartıyorum. Şunu demeye çalışıyorum. Hapse gireceğini bile bile yaptığını biliyoruz. Yani gayet de net gözüküyor. Hani bekler gibisin sanki bu hali. Acaba bir sonraki planın ne? Onu merak ediyorum. Rasim Ozan da ben seni sevmiyorum diyor ya. Ha, ben seni izleyip gülüyorum kardeşim. Beni sevmemene de büyük saygı duyuyorum diyor. Bravo, roka bak sen. Hele birkaç skecinin efsane olduğunu söylemeliyim. Ama benim övgüm senin pazarında sana zarar verebilir. Haklısın, özür dilerim. Emre'ye bir an evvel kavuşun inşallah demiş. Enteresan. Şimdi buradaki olayda bu Deniz bile bile neden gitti buraya? Bu ülkede gak diyen, guk diyen ifade hapis, tutuklanma filanken yaldır yaldır Hayriye. Enteresandı. Bundan sonraki hamle ne olacak?
bir partiden falan aday mı olacak? Ne bileyim öyle bir şey bekliyorum yani. Olabilir. Olabilir. Kılıçdaroğlu'nun yanında olmayacağı kesin ama biliyorsunuz görüşmeyi kabul etmedi. Ama belki CHP'den bir şey olur. Ama bence komedyen olarak kalsın da gülelim, güldürebilen çok az insan var. Bu arada efendim düşündürebilen de az insan var. Kaliteli sohbet de çok az var. Artık iyi arkadaş da az var. Herkesle muhabbet zaten dönmüyor. Sıkılıyorum. Salatanın kalorisi yaz havalarda ne kadar sıcak. Elektriğe zam mı geldi? Benzinin mi? Of. Bir şeyler öğrenelim. Bir şey öğrenmeden uyumayalım. Yalnız hissetmeyelim. Sadece sözde kalmasın dostluklar. Madem yakınımsın, eski arkadaşımsın, bana bir faydan olsun. En azından manevi. Doyur beni. Ya kafanla doyur ya yüreğinle. İşte böyle bir yer istiyorsanız, kendinizin en iyi versiyonu olacağınız, din, devlet, politika ve futbol işine karışmadan, sadece entelektüel bir platformda dostça konuşup anlaşacağınız, yeni dostlar ve çevreler edineceğiniz, doğru kullanan herkesi yalnızlığından arındıran, 30 günün 30 günü yayın olan Ayon Kulübe bekliyoruz sizi. Daha çok Zoom üzerinden her gece bak, bir ayda 30 gün. Ücreti de var. Ayda 1000 lira yani komik. Ama yıllık peşin alıyoruz, onu da söyleyeyim. Çünkü zaten bunu aylık almalıyız aslında. O kadar uygun çünkü. 30 gün. Günde 3'er saat. Harika hocalar geliyor, haritalarınıza bakıyorlar. Ne bileyim astrolojiden, sosyolojiden, psikolojiden, nefes terapisinden, günlük popüler psikoloji terimlerine kadar her şeye. Kitap kulübünden yazarlığa kadar her şeyimiz var çok şükür. Küçük testlerimiz var. Buradan başvurabilirsiniz. Yukarıdaki telefona direkt arayabilir veya WhatsApp numarası atabilirsiniz size mesajı. Gelin birlikte büyüyelim. Kötü insanların en iyi yanı iyileri birleştirmek. İkinci duyurum 20-23 Temmuz. Alaçatı Mutluluk Kampı var. Fiyat çok uygun çünkü bu kez oda paylaşımlı. Yani 2 katına fiyat çıkacaktı. Alaçatı korkunç bir yer oldu. Bir tost 800 lira, bir kahve 600 lira, bir çay 250 lira. Bunların hepsini biz bedava yaptık burada. Akşam yemeği de koyduk içine. Çok uygun bir fiyata. Yine aynı numaralardan ve sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Mutlaka ve mutlaka oraya bekliyorum. Zaten akşam sabah 3'lere kadar sohbet ediyoruz. Çaylar, kahveler, meyveler, paylaşımlar. Hep birlikteyiz. 2-3 saatte aynı odada, 2 ayrı yatakta. Klimanın altında mis gibi geniş odada yatıvermenin bir sıkıntısı yok. Hatta bizim kampların öyle bir tadı var ki ben şunu çok yaşadım. Ayrı odada yatan insanlar o kadar muhabbete dalıyorlar ki tek kişilik oda almışlar ki bu turda da mümkün. İsteyen tek kalabilir fiyat farkıyla. Ama muhabbete öyle dalıyorlar ki gidiyorlar birinin odasına yatıyorlar. Konuşa konuşa uyuyorlar çünkü. Yani sohbet o kadar iyi gidiyor. O yüzden tavsiye ediyoruz sizlere. 3 gece 4 gün, o da çok iyi bir otelde. Ayrıntıları veririm yine aynı numaralardan. Amacım sadece buradan size aktif olmak değil, interaktif olmak. Yani siz de bana ulaşın. Birlikte konuşalım, sinerji olsun. Değişik bir fikir olsun. Kimse yalnız olmasın. Kimse sahipsiz hissetmesin. Yani sosyokültürel açıklarımızı kapatıp yeni bir şey öğrenmeden uyumayalım ve kendimizin en iyi versiyonu olalım. Amaç budur. Bekliyorum. Değer, biliyor musunuz? Katılanlara sorarsınız. Öpüyorum kocaman. Sevgi ve saygımla efendim. Hoşçakalın.